Emre Yücelen ses analizi hocam söz vermiştiniz. Şarkınız. Kendi ses analizimi bana yaptırmak isteyen bir arkadaşım var. O kadar çok istendi ki. O kadar çok. Yani bakayım hangisini açayım. Evet, kendi şarkımı analiz et. Ben bunu size nasıl yaptığımı anlatayım. Belki daha iyi anlarsınız. Arkadaşlar tüm kayıtları ben kendi stüdyomda yaptım. Bütün enstrümanları ben çaldım bu şarkıda. Mutluluk Köyü'nde. Okumaları da burada yaptım. Gülben Ergen de buraya geldi. Benim stüdyomda kayıtları yaptı. Vokal okumalar yapıldı. Bütün kayıtlarda kullanılan gitar benim Fender Hummingbird akustik gitarım oldu. Bunu nasıl aldım? Fender Hummingbird akustik gitarım bir gün eBay'de gezerken bir baktım bir tane gitar. Ama fiyatı $110. Ya dedim ki nasıl olabilir? Bir Hummingbird asla $110 olamaz. Ben de şöyle bir baktım. Meğer gitarın ön kasası çatlak. Yan tarafında da küçük bir çatlak var. Yani ıskartaya çıkmış bir gitarı bir mağaza yok pahasına satmaya çalışıyor. Alayım bakayım dedim. Ben de getirttim. Türkiye'ye geldi gitar. Ondan sonra ben onu bütün kayıtlarımda kullandım. Çok güzel bir sesi var. Çok güzel bir tonu vardı. Kullandığım tel 12 numara tel takmıştım sırf bu albüm için. Bu albümde yaptığım bütün kayıtların hepsi neredeyse akustik, davul hariç. Davulu bilgisayarda yazdım. Bunun haricinde başka ne anlatabilirim size? Tüm vokalleri ben yaptım. Parçanın içinde giriş bölümü, orta bölümü var. İşte parça ne kadar? 1,5-2 oktavlık bir parça. Dediğim gibi burada okudum. Çok fazla punch yapmadım. Yani genelde bir giriş bölümlerinde düz kullandığım bir uzun bölüm oldu. Nakaratta belki bir iki okuma yaparak aralarından seçme yaptım. Onun haricinde bu parçanın mixini de ben yaptım. Masteringini İngiltere'ye göndermiştim. Abbey Road stüdyolarına. Orada yapıldı masteringleri. Tamamen akustik yapılmış aslında. Akustik olarak düşündüğüm bir parçaydı. Sözlerini Erhan Çelik yazdı. O zaman da Gülben Ergen'le okumuştuk. Benim için müthiş bir şanstı gerçekten. Gülben de buraya gelmişti. O da burada okudu. Beraber kaydettik. Ben o kayıtta Gülben Ergen'in ne kadar mütevazi bir insan olduğunu öğrendim arkadaşlar. Çünkü neredeyse ilk defa beraber çalışıyordum ve ilk defa tanışıyordum. Benim için de büyük bir sürpriz olmuştu. O kayıt sırasında kendisinin bana söylediği bir sözü asla unutmuyorum. Yani işin artık böyle içerisini anlatıyorum size. Buraya geldi, mikrofonu ayarladım. Benim burada bir AKG C414 XT2 mikrofonum var. O mikrofonu hazırladım. Bir de Great River preamfim var. Her şeyim hazır. Ekipmanımı da anlatıyorum ki hani detaylarını da bilin diye. Madem analiz istiyorsunuz alın size analizin dibi. Çünkü hepsini ben yaptım. Arkadaşlar burada yaptığım kayıt sırasında işte bu ekipmanları kullandım. Yani onun bana söylediği bir söz var. İçeri girdi. Tabii benim için zor bir an. Çünkü daha önce hiç kayıt etmemişim. Karşımdaki insanın, karşımdaki sanatçının nasıl olduğunu bilmiyorum. Çünkü öyle egolar var ki arkadaşlar. Yani efendim işte ben süperim de sen kaydetmeyi beceremedin. Ben şöyleyim de sen yapmayı beceremiyorsun. Her şeyle karşılaşabiliyorsunuz bu işi yaparken. Özellikle vokal koçluk yapıyorsanız aldığınız başınıza belayı. Aldım başıma belayı mesela. Ve bu nedenle içeri girdiği anda bana şunu söyledi. Şu an şef sensin. Sen ne istiyorsan, ne kadar okumamı istiyorsan ben onu okuyacağım. Tamamen beni sen yönet dedi. Ve böylece bütün işin kolaylaştığı en güzel anlardan biridir. Sizlere de tavsiyemdir arkadaşlar. Beraber çalıştığınız insanlarla mutlaka doğru temas edin. Doğru şekilde iletişim kurun. İşte ondan sonra da her şey kaymak gibi oldu diyebilirim size. Biraz dinleyelim fakat parçanın keşke bir akustik kaydını gönderseydin bana. Neyse ben sana anlatayım yani. Geçiyorum. Burada kullandığım piyano Alicia Keys'in Kontakt'taki piyanolarından kullandım. Abbey Road'un davulları var burada. Yarısını kuru bir simidin bir Kendimiz kendi sesime verdiğim efektler genelde Maserati'nin vokal pluginleriyle yaptığım şeylerdi. Anlatıyorum yani şarkı söylemekten çok bu. Ne yersen ton si minör, ayır yarısını. Kuru bir simidin bir dilim ekmeğin bile dokunamadığım parçasını falan filan yani böyle mesela hafif tatlı tonda dilim ekmeğin bile dokunamadığım geçiyorum. ikiye Yani kullandığım teknik
Bunu söylemem komik işte. Kendime doğru teknik kullanıyorum gibi değil. Biraz kapalı ağızla kullanıyorum bu şarkıda. Hani ne yersen ayır yarısını. Ama okurken olabildiğince sanki dinleyen kişinin kulağını okuyormuş hissiyle okuyorum. Vokal koçluk yaparken en büyük formüllerinizden biri budur arkadaşlar. Yani bazı şarkılar çünkü öyledir ki hani sanki sahnedeymiş hissi istersiniz. Bazısında da sanki böyle birinin kulağına söylüyor gibi yani. Ne yersen ayır yarısını. Dokuna dokuna okursunuz. Yumuşak yumuşak öyle okuyorum bunda. Öler insanın yediğinin değilse bile. Hafif böyle sanat müziği tatları da vardır içinde. Geçiyorum. Yürek söz ver ne bana geleceksin. Nakarat. Bana söz ver vereceksin. Tizler bana söz ver. Tam çıkışta işte sol. Tam öyle de bir yere denk geliyor ki aslında hani geçiş notuna bana söz ver döneceksin yine bana hep açık almanız gerekiyor. Bana geleceksin mutluluk köyündeki buraları tutmak daha zor diğerleri. Mutluluk köyündeki büyük çınara sırt verip ömrüm diyeceksin. Olabildiğince açık almak. Hani bana söz ver. Büyük almak zorunda bırakıyor. Yine bana. Bakın burada klip sırasında bile hani söylüyordum şarkıyı. Biz Gökhan Palas'la çalıştık bu klipte. Bu şarkı videosunu çekerken de hani Gökhan'ın en çok istediği abi gerçekten söyle içeride diyordu. Daha iyi gözüküyor çünkü. Daha iyi anlaşılıyor. Daha hissettiriyor. Ben de orada söylerken de hani ağız açıklıklarım doğru. Hakikaten söylüyorum o sırada. Geleceksin peki büyük çınara sırt verip ömrüm diyeceksin. Ben Adnan Şenses dinlemeyi çok severim. Hani doldur be meyhaneci boş kalmaz. O ağlar o ilim severim. Hani sırt verip ömrüm diyeceksin. Biraz o sıkma ve itme oradan geliyor. Ömrüm diyeceksin. Beni dinleyen kişiler genelde hep şey diyorlar. Ya işte sesin Fatih Erkoç'a benziyor. Bazen Levent Yüksel'e benziyor. Çok normal, ben çünkü onları dinleyerek büyüdüm arkadaşlar. Çok severim Fatih Erkoç şarkılarını ve Fatih Erkoç'un şarkı söyleme stilini. Aynı şekilde Levent Yüksel'i. Okuma tınılarımın içinde bu namelerin hepsi mevcuttur. Burada Gülben Ergen. Bu melodi tamamen sürpriz çıktı. Yani böyle bir hayır diye bir şey yapmıyorduk. O sırada öyle bir deneme yaptı o okurken. Aa dedim bunu yapalım ne olur. Kendi dedi ki bana hani ya bana hayır 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 diye şarkı söylettin dedi ama gerçekten bu ara melodiyi başka hiçbir şey kullanmadım işte onun sesiyle yaptık. İlginç bir şey yani hakikaten ben hani Gülben Ergen'le tanışmadan önce onun da sesinin çok dar olduğunu düşünüyordum. Fakat aslında tizlere doğru çok geniş bir rengi olduğunu buraya geldikten sonra öğrendim. Yani bu kayıtlarda öyleydi. Benzer. Geleceksin. Aynen devam ediyor. Aşağıda başka bir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde. Ben yani bu parçanın özelinde size herhalde daha fazla analiz yapamam. Kendime de şöyle böyle biraz girişleri hafif kapalı ağız okuyorum. Çünkü kulağa söylüyorum hani ne yersen diyemezsin hani ne yersen ayır yarısını kuru bir simidin bir dilim ekmeğin bile. Gene açıktır ama olabildiğince açıktır. Ben çünkü E'leri hani bile almam bile. E'lerim hep beyazdır, geniştir. Böyle yani birazcık tiz kısmı boğaza düşme endişesi taşıyan bir şarkıdır. Hep sıkı durmak. Söz ver döneceksin yine bana. Bakın hep arkayla ön arasında bir pozisyon yakalattırır size. Yoksa lezzeti de gelmez. Yine bana diye bir şey çıkmaya başlıyor hani. Yine bana. Bunu dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii bu tonda okuyorsunuz. Peki yeter. Kendimden sıkılmak istemiyorum. Çünkü ben kendi yaptığım televizyon programlarına, gittiğim televizyon programlarımı evde tekrar izleyebilen biri değilim. Zor geliyor bana. Hoşuma gitmiyor açıkçası. Peki devam.